Herkese yeniden merhaba dostlar. Nasılsınız? Umuyorum ki çok iyisinizdir. Dışarısı cıvıl cıvıl, kuş sesleri ve insanlar böyle içimiz kıpır kıpır. Ancak bu açılımı şöyle diyelim. Şimdi durum böyleyken, havalar bu kadar güzelken, e, yeni başlangıçlar, yeni heyecanlar isteği içerisindeyken bir kısmımız tabii ki aklımız, fikrimiz, ex partnerimiz de olabilir. Eee, Bir türlü düşünmeyi bırakamıyor olabiliriz. Bize karşı enerjilerinin ne olduğunu merak ediyor olabiliriz. Ex partner. Özellikle bu açılım ex partnerini merak eden, iletişim halinde olmayan ya da olsa bile duygularından yani ex partnerinin duygularından ve onunla ilgili düşüncelerinden emin olmayan kişiler için olacak. Vakit kaybetmeden hemen açılıma geçiyorum. Bakalım ex partnerinizin sizinle ilgili duygu ve düşünceleri, yani şöyle söyleyelim, ex partner ne durumda ve size karşı ne durumda? Bunlara bakacağız. Hemen kartlarımı seçiyorum. Evet. Bakalım ex partner ne durumdaymış? Sizin bildiğiniz ya da bilmediğiniz bir türlü gelmedi kart. Bildiğiniz ya da bilmediğiniz durumlar nelerdir? Hangi ruh hali içerisinde? Hangi arketip halinde şu anda? Bir bakalım, değerlendirelim arkadaşlar. Birçok kişinin bunu merak ettiğini biliyorum. Bir önceki açılımımız yeni tanıştığınız kişi ne durumda? Size karşıydı. Hemen ardından da ayrı bir video olarak bunu çekmek istedim. Evet. Ex partner ne durumda? Özellikle ex partner için yapılan bir açılım. Yaz geldi. Herkes dışarıda. Çoluk, çocuk, hayvanlar. Bütün sesler birbirine karışıyor arkadaşlar. Açılım esnasında dışarıdan bir takım sesler gelirse lütfen şimdiden kusura bakmayın. Evet, çünkü cam kapı, her yer açık. Hava çok sıcak. Evet. Şuradan da alalım ve hemen başlayalım. Bunlara baktıktan sonra 3 kart daha seçip yakın gelecek enerjilerine ve Rumi'den de bir kart seçip size tavsiyelere bakacağız. Bir büyüye danışacağız her zaman olduğu gibi. Evet, hemen açılıma geçiyorum sizleri bekletmeden arkadaşlar. Kartlarımızı açalım. Evet, devam edelim açmaya. Evet arkadaşlar, hemen açılıma geçiyorum. Şimdi 8 numarayla ex partneriniz diyor ki, senin yanındayım ya, daha ne istiyorsun? Benden sürekli ilgi ve sevgi beklemek yerine sevgimi anlamak için kelimelerime değil davranışlarıma odaklanmalısın. Şimdi bu bir cebimizde. Tamam. Çünkü neden? Bu önemli bir detay. Burada ex partnerinizin hayatınızdan zaten yani bir gidiş görüyorum burada. Yine gitme zamanı diyor. Yani ex partneriniz, evet, arkasını dönmüş ve başka bir tarafa doğru gitmiş gibi görünüyor. Yani bu kartlara göre şimdi detaylandıracağız, bakacağız. Ve yepyeni bir başlangıca hazırlanmak. Şimdi bu başlangıç neyle ilgili? Ona da bakacağız. Ancak genel durum olarak bu şu anda ex partnerinizin evet arkasını döndüğünü, uzaklaştığını ve yepyeni bir başlangıca doğru yelken açtığını görüyoruz. Bu başlangıç başka birisiyle bir başlangıç.
Başka bir hayata mı başlangıç? Ya da sizinle yapmak istediği yeni bir başlangıç mı? Onu inceleyeceğiz. Bir de şu karta bakmak istiyorum. Evet. Aslında şimdi şöyle söyleyeyim. Burada bu açılımı dinleyen arkadaşlarımın, ex partnerlerinin aslında vicdan sahibi, yani temelde, derinlerde, belki sizin gördüğünüz kısımda böyle bir şey yoktur. Ancak derinlerde, zaten bilinçaltı açılımı yapıyoruz biliyorsunuz. Derinlerde gerçekten bir vicdan ve bir anne gibi koşulsuz sevgi besleme durumu görüyorum. Ya da ikiye ayırırsak burada kolektifi, ya da bunu sizin aslında karşı tarafa yaptığınız bir şey olduğunu, bir diğer ihtimal de gerçekten böyle bir şey beklediğinizi görüyorum. Şimdi bu üçüncü ihtimal daha kuvvetli. Yani bir koşulsuz sevgi beklemek, bir anne gibi sevgi göstermesini beklemek ya da ona bir anne gibi sevgi göstermek demiştik. Neden böyle düşünüyorum biliyor musunuz? Çünkü bakın karşı taraf biraz burada objektif olmak zorundayım. Yani her zaman olduğu gibi. Karşı taraf biraz sanki bunalmış gibi görünüyor arkadaşlar. Bunalıp kaçmış, arkasını dönmüş, uzaklaşmış gibi görünüyor. Belki siz bunun farkında değilsiniz. Ancak bakın ne diyor? Senin yanındayım ya, daha ne istiyorsun? Benden sürekli ilgi ve sevgi beklemek yerine, yani bir anne şefkati gibi sürekli benden ilgi beklemek yerine sevgimi anlamak için kelimelerime değil davranışlarıma odaklanmalısın. Kişi diyor ki sürekli seni sevdiğimi, seninle ilgilendiğimi, sana olan aşkımı söylememi istedin ya da beni bunalttın. Sürekli bunu bekledin benden. Ne yaptıysam sana yetmedi. Bir türlü tatmin olmadın. Sürekli ilgi ve sevgi bekledin. Ama ben bunu çok söyleyebilen biri değilim. Sevgimi dile getirebilen biri değilim. Ama davranışlarımla bunu sana anlatmaya çalıştım. Ama sen bunu bir türlü anlamadın diyen bir karşı taraf var burada. Yani ex partner var arkadaşlar. Bu açıdan bir düşünmenizi, hani hemen itiraz etmeden önce bunu bir derinlemesine düşünmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü burada gerçekten benim hissettiğim şey bunalmış, yani bu sevgi isteğinden, aşırı ilgi isteğinden bunalmış ve arkasını dönüp uzaklaşmış bir ex partner görüyorum ben burada. Sizin karşı taraftan beklediğiniz bu ilgi ve sevginin sebebi de yine sizinle ilgili bir bilinçaltı kodundan ya da işte bu hani sevgisizlik, değersiz hissetme gibi konulardan kaynaklı olabilir. Bununla ilgili de kendinizi bir irdelemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten bunlar çok önemli konular. Bakın bunu ben de kendi hayatımla ilgili fark ettim bu gibi şeyleri ve ben de kendi hayatımla ilgili çalıştım. Evet, bunlar kesinlikle utanılacak, sıkılacak şeyler değil. Bunu hallettiğiniz zaman zaten çok sağlıklı ilişkiler yaşama potansiyeliniz de artıyor. Bunu da bir dipnot olarak söylemek istedim. Burada kendinizle ilgili bir irdeleme yapabilirsiniz. Şu demek değil kesinlikle. Burada suçlu sizsiniz deyip kendinizi suçlamanızdan bahsetmiyorum. Burada gerçekten çok aşırı ilgi ve sevgi beklemiş. Yani karşı taraf size bir şekilde sevgisini ve ilgisini belli etmiş olabilir davranışlarıyla. Ancak bu size yetmemiştir. Duymak istemişsinizdir sürekli. Duymayınca da bunaltmış olabilirsiniz karşı tarafı. Bakın şimdi bunu yani objektif bir şekilde söylemek zorundayım hissettiğim şeyi. Böyle bir beklenti olmuş sanki karşı taraftan. Ve bu karşı tarafı üzmüş gerçekten. Yani bir bakın gitme zamanı. Evet, arkasına dönüp uzaklaşan, artık bu durumdan yılan bir ex partner var burada. Evet. Kendini sanki koruyor. Yani o da kendine göre kendini sizden koruduğunu da düşünmüş olabilir. Ya da sizden korumak istediğini de düşünmüş olabilir. Ya böyle bir kafalara girmiş gibi sanki. Kendi kendini koruma kafasına girmiş uzaklaşarak gibi görünüyor. Bakın. Bu kartın üstünde bir de gölge nitelik var. Tamam, karşı tarafın size enerjisine bakıyoruz ancak sizin enerjiniz de buraya yansıyabilir. Biliyorsunuz tarot böyle bir şey zaten. Hani ille karşı tarafın enerjisi değil, sebepleri irdeliyoruz burada. Neden bitti bu ilişki? Neden ex partner oldu bu kişi ya da siz? Bakın gölge nitelikte diyor ki çocukları bunaltmak veya terk etmek, çocuklara bağımsızlık konusunda suçluluk duygusu aşılamak. Yani
Ne demek istediğimi anladınız. Az önce zaten söyledim. Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Ancak gerçekten burada bir bunalmak ve terk etmek söz konusu. Şimdi acaba şunu düşünüyorum. Karşı taraf, yani çok az bir kısmınız için uyabilir bu. Karşı taraf da sizi bunaltmış olabilir. Ama dediğim gibi çok az bir kesim için bunu söyleyebilirim. Siz arkanıza dönüp gitmiş olabilirsiniz. Bunalmış olabilirsiniz artık bu ilgi ve sevgi isteğinden kaynaklı. Gerçekten yani anlatmaya çalışmışsınızdır, anlamamıştır. Hareketlerinizde göstermeye çalışmışsınızdır, anlamamıştır. Artık bunalıp bir arkanızı dönmüşsünüzdür. Ama ben daha çok karşı tarafın bu şekilde uzaklaştığını düşünüyorum. Yeni bir başlangıç dediğimiz şey belki de işte bu kaostan çıkıp yeni bir hayat kurmak kendine ya da sizinle yeni bir başlangıca gitmek de olabilir. Devam edelim. Kurnazlık, keskin zeka, yalan, arkadan iş çevirme. Şimdi bakın, bu kişi ilişkiniz esnasında size bir takım kurnazlıklar yapmış olabilir. Bir takım tilkilikler yapmış olabilir ve bu konuda çatışmış olabilirsiniz bu kişiyle. Bunun sebebi de kesinlikle aklamak için söylemiyorum. Bunun aklanacak bir tarafı yok. Yani bunu yapan, bu kurnazlığı, bu tilkiliği yapan bir kişinin aklanacak hiçbir tarafı olamaz. Ancak biri bir şey yaptığında gerçekten bunun altındaki sebepleri yani irdelemek gerekiyor. Belki de kişi ilişkiyi devam ettirmek için yani bunalmıştır, sıkılmıştır ama bitirmek istememiştir. Bunu devam ettirebilmek için de idare etmek açısından size bir takım çakallıklar, kurnazlıklar yapmış olabilir. Bu dediğim gibi kesinlikle bunu aklamaz. Ancak burada eylemlerin sebeplerini irdeliyoruz. Evet, gerçekten onun yaptığı kurnazlıklar, size belki yalan söyledi, belki arkadan iş çevirdi. Tamam mı? Bu gibi sebeplerden dolayı siz zaten bayağı bir çatışmışsınız gibi görünüyor bu kişiyle ilişki esnasında. Yani sizin tartışmalarınızın ve çatışmalarınızın büyük bir çoğunluğu karşı tarafın kurnazlıklarından ya da güvensizlik veren hareketlerinden, yalanlarından, işte bir şekilde burada kendini böyle korumaya almaya çalışmasından kaynaklanıyor. Ama şunu bilmelisiniz, bu tabii ki kötü bir şey, yani yapılmaması gereken bir şey. Ancak hiçbir şey tek taraflı değildir. Burada kendinizdeki bu kişinin bu eylemleri yapmaya iten, sizden kaynaklanan sebepleri de düşünmeniz gerekiyor objektif olmak açısından. Eğer düşündüğünüz zaman bir şey bulamıyorsanız tamam. Burada bir sıkıntı yok ama çok iyi düşünüp evet ya bir dakika ben de bu kişiyi biraz bunaltıp üstüne gitmiş olabilirim. Daraltmış olabilirim. Çok sevgi ilgi beklemiş olabilirim. Halbuki ben o ilgiyi, ondan beklediğim ilgiyi ve sevgiyi ve değeri kendime verseydim bu şekilde olmazdı gibi bir sonuca varıyorsanız bu harika bir şey. Tamam. Yani burada kimse suçlu değil. Suçlamıyoruz kimseyi. Sadece sebepleri irdeliyoruz. Şimdi aranızda evet şu anda bir gidiş var. Gidiş var, uzaklaşış var. Başka bir tarafa doğru yöneliş var. Ama bu dediğim gibi çok böyle başka bir... Ya ben şuraya bir kart seçmek istiyorum ya. Bu nereye doğru bir gidiş? Bu uzaklaşış nereye? Ne için? Hani artık belki de belli bir ders vermek ya da uzaklaşıp ilişkinin kendi kendine toparlanmasını beklemek için, ilişkiye zaman tanımak için de bir gidiş olabilir bu. Çünkü bir şeylerin artık sıfırdan başlamasını istiyor burada. Ben orayı bir aydınlatmak istiyorum. Nereye gidiş? Gidiş nereye? Yolculuk nereye? Para kralı. Evet, tahmin ettiğim gibi. Şimdi bakın burada bu kişi uzaklaşmış. Neden biliyor musunuz? Bakın burada zaten bir para kralı var, bir kılıç yedilisi var. Bir şeylerin değişmesi için uzaklaşması gerektiğine karar vermiş bu kişi. Aslında burada bir sevginin bitişi, bir aşkın bitişi ya da ilişkinin bitmesini istemesi söz konusu değil. Burada gerçekten istediğin şeyin olması için, o huzura kavuşabilmek için, yani sizi istediği kıvama getirmek için demeyelim. Bu biraz çirkin bir tabir olur ama ilişkide hep olmasını istediği şeyle ilgili bugüne kadar sizi, yani ayrılana kadar sizi idare etmiş olabilir bazı konularda. İşte bu tilkilik zaten az önce o yüzden yapılmıştır diye yorumladık. Burada para kralı, yani ilişkide her şeyin kendi istediği gibi olması, ama bu kötü bir şey değil. Bakın ben buradaki kılıç yedilisini aslında çok ya da buradaki tilkiyi de çok olumsuz almıyorum. Gerçekten karşı taraf bir şeyleri rayına oturtmak, yoluna koymak için ya da ilişkiyi kurtarmak için yapmış bunları gibi görünüyor.
Ya öyle yapmış olmamış, böyle yapmış olmamış, en son bir takım tilkiliklere başvurmuş olabilir. Şimdi neden bu uzaklaşış, başka bir tarafa doğru gidiş mi diye baktım. Hayır, öyle görünmüyor. Burada para kralı, yani ilişkide bazı dinamiklerin kendi istediği gibi olabilmesi için uzaklaşmak. Yani lafla sözle yapamadığını nasıl anlatalım bunu? Konuşarak, hani diyordu ya burada, anlatıyorum. Kelimelerime değil, yani sürekli benden ilgi bekliyorsun, yanındayım ya daha ne istiyorsun? İşte belki de şöyle düşündü, anlatıyorum, konuşuyorum, öyle diyorum olmuyor, böyle diyorum olmuyor. En iyisi biraz yok olayım ortadan, bir şeyler kendi kendine rayına girsin ya da karşımdaki artık bir şeyleri anlasın gibi. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Şimdi burada sabır diyor. Bakın, bu kişi aslında her şeyin yoluna gireceğine çok emin. Çünkü zaten bu uzaklaşış boşuna yapmamış bunu. Biraz da kurnaz bir arkadaşımız. Yani akıllı da bir arkadaşımız aynı zamanda bu karşıdaki kişi, ex-partneriniz. Hiç acele etmeyen, sabretmesini çok iyi bilen, güzel günlerin geleceğini ve bir şeylerin gerçekten yoluna gireceğine emin. Bu yüzden zaten bir uzaklaşma olmuş burada. Yani diyor ki kendi kendine, ben boşuna gitmedim ya da boşuna bu ilişkiden uzaklaşmadım. Mutlu olacağımız, daha uyumlu, daha sağlıklı bir ilişki yaşayacağımız günler gelecek. Ben bunu sabırla bekliyorum. Bu süreçte uzak duruyorum ki karşı tarafta bazı şeyleri anlasın ve ilişki rayına otursun. Hep aynı şeyi tekrar ediyorum. Farkındayım ama çıkan bu şekilde arkadaşlar. Kartlar bu şekilde olduğu için ben de bunları aktarıyorum size. Tamam. Evet, şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Bakın, bu kişi, e, şimdi o ex partner bir kere gitmiş, evet, bu ilişki bitmiş gibi görünüyor. Ancak bu ilişki bitmemiş arkadaşlar, karşı tarafa göre. Neden diyeceksiniz? Bakın, burada yine bir haberleşme, iletişime geçme, konuşma isteği. Karşı taraf gerçekten sizinle, yani ex partneriniz sizinle gerçekten konuşmak istiyor, özlemiş, haberleşmek istiyor. Belki bir telefon açmak ya da bir şekilde mesajlaşmak, her neyse bu iletişim şekliniz. Bunun için bekliyor arkadaşlar ve her şeyin gerçekten yoluna girip tekrar aranızda bir şeyler olacağı konusunda emin bu kişi. Emin yani. Çünkü sizin belki de ona olan sevginizden emin, onun size karşı olan kendi duygularından emin, bir şeylerden bir şekilde emin. Zaten ne dedik? Sabırla bekliyor ve zaten bakın, ya bu kişinin, ben burç söylemeyi çok sevmem bilirsiniz ama çok hissediyorum burada. Bu kişinin toprak grubu burçlara mensup bir kişi olma ihtimali çok yüksek, ancak olmak zorunda değil. Toprak elementinin etkisi çok yüksek. Haritasında herhangi başka bir yani haritasında toprak elementinin çok etkin olduğu bir kişi de olabilir bu. Yani ne demek istiyorum? Karşınızdaki kişi, ex partneriniz çok akıllı, olgun bir enerji. Bak, olgunluk enerjisini çok alıyorum burada. Yaşı kaç olursa olsun. Kaç olursa olsun yaşı. Gerçekten akıllı, olgun, böyle çocuksu triplere girmeyen ya da çocuksu düşüncelerde olmayan bir kişi bu. Yaşı da büyük olabilir bu kişinin. Çok tecrübeli olabilir. Yaşı sizden büyük olabilir. Ama çok sabırlı bir kişi. Bakın, sabırlı ve olgun bir kişiden bahsediyorum. Bu kadar beklemek. Mesela hiçbir şey için acele etmiyor, bekliyor. Evet, emin kendinden, haberleşeceğinizden emin. Burada yine güzel günlerin geleceğinden emin. Çatışmak istemiyor, kavga etmek istemediği için uzaklaşıyor. Bakın, burada gerçekten böyle biri var. Ex partner olarak. Bu çok net yani. Toprak elementi sabırdır, yavaş hareket etmektir, garanticiliktir biraz da. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi bakalım başka neler söyleyebiliriz. Yani bu ex partneriniz, şunu merak ediyorsanız, hayatımdan tamamen gitti mi, gitmedi mi, bu iş tamamen bitti mi, bitmedi mi? Karşı tarafa göre bitmemiş. Sadece şu anda bir şeyler zamana bırakılmış gibi görünüyor. Peki yakın geleceğin enerjisine bakalım. Yakın gelecekte neler olabilir aranızda? 3 kart seçeceğim. Evet, bakalım gelecek enerjilerinde neler olabilir?
Evet. Arkadaşlar şunu söylemeliyim ki karşınızda az önce bahsettiğim gibi gerçekten bu işi bilen biri var. Bakın bu işin dengeye gelmesini sabırla bekleyen biri bu. Ve bu iş dengeye gelecek gibi görünüyor. Siz şu anda bazı şeylerin farkında olmayabilirsiniz. Karşı taraf farkında ve siz farkında olana kadar bu kişinin sabırla bekleyeceğini görüyorum. Sizde bir şeyler değiştiği zaman evet sizde böyle bir düşünürken bu işin aslını astarını nedenlerini düşünürken gerçekten kafanızın içinde bir ampul yanacak olabilir. Bir fikre erişecek olabilirsiniz kendinizle ilgili. Ve sonrasında gerçekten arkadaşlar sizi tatmin edecek o hamle, o haberleşme. Bakın zaten ne dedik? Bu kişi bekliyor dedik değil mi? Bak bekliyor. Doğru zamanı bekliyor bu kişi. Haberleşmek için bir toprak kralı enerjisinde doğru zamanı bekleyen bir kişi var zaten demiştik. Bu kişi doğru zamanı bekliyor, evet. Ve o doğru zaman ne zaman? Sizin gerçekten bir şeylerin farkında olup bir dakika ya, evet ya, şundan dolayı, az önce bahsettiğim sebepler yani bunlardan dolayı bu kişi uzaklaştı. Evet, bende de böyle böyle bir durumlar söz konusu olabilir değil. Kendinizi dengeye getireceğiniz ve aynı zamanda ilişkinde dengeye geleceği bir durum söz konusu. Bunu fark edeceksiniz gibi görünüyor ve sonrasında yine bir haberleşme olacak gibi görünüyor. Sizi sonuç her ne olursa olsun sizi bir şekilde tatmin eden bir sonuç olacak. Yani siz her şey bittiği zaman bu kişiyle tekrar ex-partnerinizle tekrar iletişime geçtiğiniz zaman evet ya neyin neden olduğunu şimdi anladım. Ve bu süreçte fark ettiğim şeyler gerçekten bakın bu sizi tatmin etme durumu sadece ilişkinizle ilgili değil. Kendi hayatınızla ilgili de çok tatminkar bir noktaya geleceksiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü kendinizle ilgili bu uzaklaşma süreci, bu mesafe süreci kendinizle ilgili bir şeyleri fark etmeniz için şartmış. Ve siz bunu fark edersiniz, ne kadar erken fark edersiniz o kadar kısa sürede bu tatmini yaşayacaksınız. Bu tatmin sizin kendi hayatınızla da ilgili dediğim gibi. Sadece ilişkiyle ilgili değil ya da sadece partnerle ilgili değil. Siz kendi kendinize yalnız başınıza da mutlu olabileceksiniz ve ben bunun kesinlikle özdeğer ve öz sevgiyle ilgili bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Zaten karşı taraftan bu kadar ilgi ve alaka beklemenin sebebi de bu olabilir. Çok aşırı bunaltmanın sebebi bu olabilir. Bunu çözdüğünüz zaman zaten siz kendi hayatınızla ilgili birçok şeyi çözmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Peki, Rumi'ye soralım. Bakalım nedir? Rumi ne diyecek bize? Bu konuyla ilgili nasıl bir tavsiye verecek Rumi? Dinarların süvarisi. Ey kalbim senin için müjde var. Buyurun. Arkadaşlar, eğer kendinizi üzüyorsanız, endişeleniyorsanız, aklınız fikriniz ex-partnerinizde hiç endişe etmeyin. Çok yavaş ilerleyen evet, sabır gerektiren ancak sonu müjdeli bir hali bu. Yani bir olay bu, bir iş bu ya da her neyse. Belki siz de karşı taraf gibi bir para kralı enerjisine çıkmanız gerekiyor. Karşı taraf neydi? Sabırlı, olgun. Bakın eğer size uymuyorsa bu açılımı dinlemeyin. Yani bu açılıma uyumlanmak zorunda değilsiniz. Ama hani diyorsanız ki benim karşımdaki kişi bu kadar olgun bir kişi değil. Bu bahsettiğim kişi benim ex-partnerim değil diyorsanız zaten bu açılım size uygun değil. Ancak burada gerçekten bahsettiğim şeyler eğer size uyuyorsa lütfen bu söylediğimi dikkate alın. Siz de karşı taraf gibi belki de bu kişi sizin karşınıza bu yüzden çıktı. Onun gibi sabırlı, onun gibi sağduyulu, sakin, olgun davranmayı öğrenmeniz gerekiyor belki de. Bu yüzden bu kişi karşınıza çıkmış olabilir. Çünkü bakın sabrederseniz, eğer gerçekten bir şeyleri anlarsanız, farkına varırsanız, kafanızda o ampul yanarsa ve fark ederseniz sizin için gerçek müjdeler var arkadaşlar burada. Çok net. Evet arkadaşlar, açılım bu şekildeydi. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like and subscribe.